Herkese merhabalar. YouTube Türkan Yallavuston kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten her evde bulunması gereken muhteşem ötesi 3 tane tarif bir arada. Kremimiz var, sabunumuz var ve şifalı bir yağımız var arkadaşlar. Kırışıklıklar gidiyor. Bunun için güçlü etkilere sahip. Ayak mantarı, tırnak mantarı, eklem ağrıları ve sivilceler için güzel bir sabun ve binbir derde deva şifalı yağ. Öncelikle şifalı yağ yapımından başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen videomu tüm ayrıntıları ile izleyin. Gerçekten her evde bulunması gereken harika bir tarif. Aktardan temin edebilirsiniz. Ölmez otu bu şekilde satılıyor. Bayağı da büyükçe bir demet, size de uzun süre yetecektir. Şimdi öncelikle steril olan, kuru olan cam ve ısıya dayanıklı bir kabımın, küçük bir kavanozum var. Bunun içerisine baskı uygulamadan bu şekilde gördüğünüz gibi üzerinden bir parmak kadar kalacak şekilde kavanozuma çiçeklerimi doldurup hemen geliyorum. Ve bunun üzerini zeytinyağı ile tamamlayacağız. Ve benmari usulü olarak ocağımızın kahve gözüne götürüp bunu güzel bir pişireceğiz. Peki bu şifalı yağ bizim için ne gibi faydaları var? Cildin sonsuzluğa uzanan köprüsü olarak bilinir. Binbir derde deva altın çiçek. Ölmez otu ebedi çiçek olarak da tanınır. Koparıldıktan sonra bile asla solmaz. Şimdi bu şekilde cezveme yağımı koydum. Yarım cezve su. Bu şekilde yağımızı da içerisine oturtuyoruz ve bunu kaynaması üzere bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımın hararetini biraz düşürüyorum ve 15 dakika daha bu şekilde kaynatıyorum. Ocağımı kapattıktan sonra bunu suyun içerisinden çıkartmadan tamamıyla soğuması üzere bekletiyorum. Soğuduktan sonra bunu bu şekilde koyu renk bir şişeye süzün. Ben burada rengini görmeniz açısından şeffaf bir şişeye süzdüm arkadaşlar. Bu şekilde bunu süzüp cam ve kapaklı bir şişe olmasına özen gösterin. Evet, binbir derde deva şifalı yağımız hazır arkadaşlar. Bunu cilt bakımlarımızda kullanabiliriz. Ağrıyan bölgelerimize masaj olarak uygulayabiliriz. Şimdi varan 2 ölmez otu kremi. Ölmez otu kremi cildimiz için çok çok faydalı arkadaşlar. Olağanüstü yaşlılık karşıtı gücü vardır. Cildi nemlendirme özelliği bulunuyor. Şimdi burada bir tatlı kaşığı yine sadece çiçeklerini koparttığım ölmez otumdan ekliyorum. Yine aktardan temin ettiğim bal mumum var. Bir tatlı kaşığı ölmez otu çiçeği, bir tatlı kaşığı bal mumu. Şimdi bal mumunu da şöyle rahat çözülmesi için bıçak yardımıyla küçük küçük ayarlıyorum ve tatlı kaşığının içerisine doldurdum. Bu ikisi var. Maden suyumuz var. Bir de Hindistan cevizi yağı var. Bunları kullanacağız krem yapımında ama krem biraz farklı olarak hazırlanacak. Nasıl hazırlanacak onu da size gösteriyorum. Cezvemin içerisine altın otunu, bal mumunu ve 2 fincan kahve fincanı olacak 2 fincan ölçüsünde de maden suyumu ekliyorum. Ocağıma götürüyorum ve bal mumu eriyene kadar ocağımda bunu kaynatıyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı tepeleme olarak da Hindistan cevizi yağını ekleyeceğiz. Ölmez otu kremi cildi nemlendirme özelliğinde bulunur. Hindistan cevizi yağı ile karıştırıldığında güneş yağı olan bölgelere uygulandığında müthiş bir şekilde rahatlık gösterir. Antibiyotik etkiye sahip olması sebebiyle sivilcelere karşı ölmez otunu kremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü ciltte kuruluğa yol açmadan cildi tedavi ediyor. Ölmez otu yağı faydaları aslında saymakla bitmiyor arkadaşlar. Bu çiçeğin öz yağ haline getirilmesi etkilerini daha da arttırıyor aslında. Aromaterapilerde kullanılıyor. Rahatlatıcı etkiye sahip. Şimdi bal mumu da eridikten sonra yine bir kabımın içerisine 1 yemek kaşığı ölmez otu yağından koydum. 3 tatlı kaşığı dolusu bu şekilde aloe vera jelimi ekliyorum. Aloe vera jelini ekledikten sonra maden suyu, ölmez otu çiçeği ve bal mumuyla eritmiş olduğum karışımı şöyle ocaktan aldığım zaman güzelce bir süzüyorum. Ve bunu güzelce bir karıştırıp buzdolabımın buzluk kısmına götürüp bunu donması üzere bekletiyorum.
Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabım Türkan Yallavstone, takip ederseniz memnun olurum. Videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Buzluğuma götürdüm, bunu bu şekilde dondu ve şunun kenarından şöyle kırdırtıyorum. Bakın bu şekilde suyunu süzüyorum. Sakın o suyu atmayın arkadaşlar. Müthiş bir cilt serumu. Bununla şöyle sabahları kalktığınızda güzelce cildinizi sildiğiniz zaman da müthiş etkilerini göreceksiniz. Şimdi karışım çözündükten sonra mikserle çırpıyorum. Cam ve kapaklı bir kabın içerisine koyuyorum. Kremimi 10 gün boyunca buzdolabımda saklayıp dilediğim zaman alıp oradan kullanabiliyorum. Şimdi sabunu yapıyoruz arkadaşlar. Sabunun o kadar çok faydaları var ki doğal bir antibiyotik özelliğinde. Mantar ve enfeksiyon mikroplara karşı önleyici etkisi bulunuyor. Eklem ve romatizma ağrılarına bu şekilde yıkadığınızda cildinizi müthiş de fayda gösterecek. Şimdi ben burada sabundan yararlandım. Dilerseniz bebe sabunu olabilir, sabun bazı olabilir, Dove sabun olabilir. Ben burada üçünü de karıştırıp o şekilde hazırladım. Bunu güzelce şöyle bir doğruyorum. Yine ısıya dayanıklı benmari usulü yapacağız bunu da. Isıya dayanıklı bir kabın içerisine aktaracağım. Bir miktar sabun bazı aldım aktardan. Bir miktar sabun bazı, bir miktar bebe sabunu ve bir miktar da Dove sabun rendesi. Şimdi az önce süzdük, yağımızı yaptık, o çiçeklerimizi atmıyoruz. Bunu sabunumuzda değerlendiriyoruz. Ve bir yemek kaşığı yağdan ekledim. Bunu ocağımın üzerine götürüp benmari usulü çözündürüyorum. Çözündü ve ocağımı kapattıktan sonra ben burada 2 yemek kaşığı aloe vera jeli ekledim ama bu kısım çıkmamış arkadaşlar. Ve 1 fincan da gül suyu. Bunu güzelce bir karıştırın. Çözündükten sonra kabınızı yine bu altın otu yağımızla güzelce bir yağlıyoruz. 2 gözünü, bir tanesini yüzüme kullandım. Diğerinde ayaklarınıza, vücudunuza, ağrıların bulunduğu yerlere masaj yaparak cildinize uyguladığınızda müthiş etkisini göreceksiniz. Sabunumuz da donduktan sonra artık tüm tariflerimiz hazır. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yaşlanma karşıtı müthiş etkileri bulunan hem şifalı yağ, hem ağrı giderici, hem sivilce giderici harika üçü bir arada gerçekten evde olması gereken malzemeler oldu. Sizlere de özellikle tavsiye ediyorum. Her tarifimde belirttiğim gibi malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunları kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürüp 10-15 dakika bekletin. Herhangi bir alerjik belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yallavstone'dan saygılar. Hoşça kalın.